Anlatıyorsun ama bize tüm bu dünya düzenine karşı ne yapacağımızı söylemeden bitiriyorsun. Çoğu videodan sonra gelen haklı bir sistem. Ve gerçekten ben de dahil pek çok meslektaşım genelde işi bu noktada bırakıyoruz. Ve bunun da aslında basit bir nedeni var. Çünkü ne yaparsanız yapın hiçbir şey değişmeyecek. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Kanalı bir süredir takip ediyorsanız ve videoları sonuna kadar izliyorsanız binlerce yıllık medeniyet, dinler ve felsefe tarihine dair ciddi bir bilgi birikiminiz olmuş demektir. Peki tüm bu videolardaki anlatılan konu ne olursa olsun değişmeyen tek noktayı yakalayabildiniz mi? Hiç öyle gizemli bir nokta filan da değil. Son derece basit bir şey aslında. İnsan doğasının ve kurduğu düzenin mağara devrinden bu yana asla ama asla değişmemiş olması. İster Sümer tabletlerindeki uzaylıların dünyada dev medeniyetler kurdukları çağlar olsun, ister insan kralların çağları olsun, ister peygamberler dönemi, ister sanayi devrimi, ister günümüz ileri teknolojisi olsun. İnsan türünün takıldığı noktalar, zaafları ve hırsları asla değişmedi. Sadece kullandığı araçlar değişti. Buna birkaç basit örnek vermek istiyorum. Şimdiki gençler öyle yoldan çıkmış ki, gelecekte ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Büyüklere saygı kalmamış. Herkes kendi keyfinin peşinde. Bunu sokak röportajlarındaki emekli amcalar söylemediler. Deminki küçük sitem günümüzden 4000 yıl önce Sümer'de yazılmış bir metin. Mesela şuna da bir bakın. Bir baba ve oğlunun diyaloğundan küçük bir kalıntı. Baba oğluna sorar, "Nereye gittin?" Oğlu cevap verir, "Hiçbir yere gitmedim." Bunun üzerine baba şunu diyor. "Eğer hiçbir yere gitmediysen neden böyle aylak aylak dolaşıyorsun? Okula git, okul babasının yani öğretmenin önünde dur, ödevlerini yap." 4000 yıl önceki baba oğul atışması neyse şimdiki de gayet benzer değil mi? Hatta en nadide örneklerinden birisi meşhur bir dizide de bize sunulmuştu. Sen hiçsin oğlum, adam değilsin. Bu aslında küçücük bir örnekti sadece. Ama insan doğasının belki de en basit halinden en karmaşık haline kadar hiç ama hiç değişmediğini bize gösteren bir örnekti. Bu konuyu sosyal sınıflara, güç hırsına ve yönetici elitlere doğru genişletirsek benzerlikler daha da çarpıcı olur. Milattan önce 1750'lerde Büyük Kral Hammurabi'nin ilginç bir resmi yapılmıştır. Bizzat güneş tanrısı Şamas'ın önünde durup meşhur kanunları sanki ondan gelen emirlerle yazıyormuş gibi gösteren bir fresk. Burada elitlerin, yöneticilerin normal halka verdikleri mesaj aslında gayet basit. Sizi ağır kurallar, ağır vergiler altında ezen ben değilim. Bizzat Şamas'tır. Ve bunlara karşı gelmek, Şamas'a karşı gelmek demektir mesajı veriliyor. Yani insanları din ile kıskaca alma taktiği. Mısır'da da Firavun Narmer'in düşmanlarının kafasını ezerken devasa boyutta resmedildiği ve yanında ise Maat'ı yani evrensel düzeni gösteren sembollerin olduğu görülür. Buradaki mesaj da elit firavun sınıfı yani yöneticilere itaat etmez, bozgunculuk, çapulculuk yaparsanız aslında firavuna değil bizzat evrenin yasaları tarafından seçilmiş kutlu bir kişiye isyan etmiş olursunuz. Bunu tanrılar asla affetmez mesajı verilir. İşte inanç ve dini ayırmak bu yüzden çok önemli. İnanç bireysel bir yoldur, kişiseldir, size aittir ve sorgulanamaz. Tamamen yaratıcınızla sizin aranızdaki son derece özel bir ilişkidir. Ancak ne zaman ki bir inanç dinleşmeye başlar, işte o zaman bir sistem ve zamanla da ne yazık ki insan doğasından ötürü bir ayrımcılık belirir. Mutlaka bir merkezi otorite doğar. Mutlaka ruhbanlar doğar. Ve size yukarıda inandığınız her neyse sanki gidip görmüşler gibi onunla güya nasıl düzgün iletişim kuracağınızı, nasıl onun gönlünü hoş tutacağınızı ve nasıl ona layık olacağınızı anlatmaya başlarlar. Dinlemediğinizde de İşte seni böyle yakar, dipsiz karanlıklara böyle atar, 7 ceddini böyle lanetler gibisinden sanki yukarıdakinin tek derdi bizleri ilk fırsatta mahvetmekmiş gibi korku salarlar. Kısaca bir kontrol mekanizması doğar. Bir zamanlar içinizde özgürce yaşadığınız inanç, bu sayede onların size dayattığı sembolik içi boş bir kalıba dönüşür. Bunun size en güzel örneğini İslam inancı ile vereyim. Hz. Muhammed döneminde inancı kurumsal bir dini yapıya döndürecek sistemleri göremezsiniz. Dinle ilgili bir bakanlık yoktur. Medine Sözleşmesi'ne baktığımızda daha ziyade toplumlar, kavimler arası bir sözleşme görürüz. Katı kurallar görmeyiz.
Yahudi, pagan, Müslüman kendi iç işlerinde özgür takılırlardı. Yani bürokrasi yoktu. Hatta Sünni geleneğe göre peygamber kendisinden sonra bir lider bile atamamıştır. Sonuçta Mekke fethi sonrası istese tam anlamıyla bir merkezi yapı kurabilirdi, değil mi? Düşünün, kendisi ondan sonra gelecek halifeyi bile hiç belirtmemiş. Böyle bir şeyden bahsetmemiş bile. Zeki bir insandan bahsediyoruz. Ya Ömer, benden sonra sen devral filan diyebilirdi. Ama bunların hiçbirini dememiş. Kur'an'ı kitaplaştırın bile dememiş. Olayları sadece tebliğsel çerçevede bırakmış. Ancak ölümünden hemen sonra İslam dünyasında Sakife olayı olarak bilinen bir oldu bittiyle Ensar ve muhacirler arası bir yönetim hırsıyla çıkacak iç savaşı engellemek için hızlıca Ömer, Ebu Bekir'i halife ilan ediyor ve bir anda olay İslam inancından kurumsal İslam dinine evriliveriyor. Bunun en dramatik birkaç örneğini vermek istiyorum. İslam'ın ilk dönemlerinde yaratıcı ve kulları vardı. Peygamber bile sadece bir kuldu. Kur'an bunu Kehf suresinde ve Araf suresinde filan net şekilde belirtir. Halbuki Hz. Muhammed'in ölümünden sonra onun soyunu katledip gücü ele geçiren Emevi hükümdarları kendilerini Halifetullah yani Allah'ın halifesi demeye başladılar. Abbasiler daha da abartıp Allah'ın yeryüzündeki gölgesi demeye başladılar. Uydurma hadis geleneğini başlatıp şunu bile dedirtmişler, siz düşünün. Eğer ben sizin aranıza peygamber olarak gönderilmeseydim şüphesiz Muaviye gönderilirdi. Güya bunu peygamber söylemiş. Anlatabiliyor muyum? Bu tarih boyunca hiç değişmemiş ve güçlüler her daim inançları kurumsal din kalıplarına sokup sonra yavaş yavaş içlerini işlerine geldiği gibi boşaltmışlar. Bunun günümüzde bile böyle olduğunu görürüz. Ciğeri 5 para etmez Trump denilen herif odasında topladığı şaklaban dinciler ile böyle pozlar vererek bakın biz İsa'nın yolundayız. O yüzden astığımız, kestiğimiz, yediğimiz her halt dinen meşrudur imajı veriyor. Bunun rakiplerini ezerken çizilen Firavun narmer kabartmasından farkı ne? İster İslam, ister Hindu, ister Hristiyan olsun hiç fark etmez. O öz mesajı güç sahipleri işlerine geldiği gibi değiştirip çağlar boyunca kullanmışlar. Ve milyonlarca kişi de buna hiç sesini çıkarmamış. Hatta çıkarmadıkları gibi çıkaranları, ki buna kimin nebiler bile dahil, öldürmüşler. O denli sistemin kölesi olmuşlar yani. Şimdi neden videonun başında ne yaparsanız yapın genel olarak bir faydası olmaz dememin sebebini anladınız mı? Ben şu an size verdiğim bu küçük bilgilerden etki olarak binlerce kat daha fazlasını pek çok konu için verebilirim. Peki sonucunda başıma ne gelir? Bunu aranızda benden bile kat be kat daha iyi verecek takipçilerim de illaki vardır. Akademisyenler de vardır. Onlar niye vermiyor? İşte burada olay vermiyor değil, veremiyor. Çünkü birincisi büyük ölçüde sistemin kölesi olan halk, o adamların bir şey yapmasına gerek bile bırakmadan size saldırıyor. İkincisi, hadi bir şekilde o tayfadan yırttınız diyelim. Bu sefer de sistemi kontrol edenler tüm suların başına tuttukları için sizi harcıyorlar. Büyük alim Bruno, sırf ilahi yaratıcı Vatikan'ın size dayattığı sığ kalıp gibi değildir dediği için yakıldı. Hypatia, sırf bilim ve felsefe öğreten bir kadın olduğu için Hristiyanlar tarafından midye kabukları ile delik deşik edilip yakıldı. Hallacı Mansur, yaratan aşkı ile benliğinden kopup enel hak dediği için ruhbanlar tarafından idam edilip yakıldı. Sivas'ta aydınlar, Alevi, Bektaşi kültürü yeniden uyanmasın diye göz göre göre yakıldı. Hatta Tansu Çiller sonrasında çıkıp çok şükür otel dışındaki halkımız zarar görmemiştir dedi. İnanabiliyor musunuz? Verdiğim örneklerin hepsi toplamda neredeyse 2000 yıllık bir süreçte yaşanan olaylar. Şimdi bana söyleyin, ne değişmiş? Evet, hiçbir şey. Videonun size kendinizi çaresiz hissettiren ilk bölümünden sonra gelelim tam tersi hissedeceğiniz ikinci bölümüne. Ben acı da olsa net konuşmayı seven biriyim. Bu sebepten de sık sık yorumlarda linçlendiğim oluyor. Ama olsun, burası da böyle bir kanal. O yüzden biraz önceki bölümde gerilenler, ne bileyim duyguları kabarıp ben bu çaresizliği kabul etmiyorum arkadaş diyenler olabilir. Ve iyi ki de varlar. Zaten o ilk bölüm ya da bundan önce yaptığım benzer mesaj veren videolar boynunuzu bükün diye yapılmadı. Gelecek tehdidi görün diye yapıldı. Tarih okuyan bir kişi bugün burada konuştuğumuz döngüsel insan doğasını zaten fark eder. Ve bunun karşısında da iki farklı tepki verebilir. Birincisi, bu düzen yıllardır böyle. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. Dünyadaki hayatımı kendi istediğim gibi yaşamak istiyorum diyebilir. Ki bundan daha doğal bir şey de yok. İkinci tepki ise ben bu düzene karşı çıkacağım. Ben bazı şeyleri gerekirse kendimi feda edip değiştireceğim diyen tepkidir. Ancak işte burada benim toplumda gördüğüm bir çeşit hata ortaya çıkıyor.
Evet, bunu diyen çok fazla kişi var. Sonuçta Türk halkı boyun eğmemesiyle tarihe adını yazdırmış bir halk. Ancak sorun şu. Bunu diyen kişilerin çoğu bunu değiştirmek için gereken adımları atmıyor. Bunu yapabileceğiniz en güçlü yer olan siyasete girmiyor. Sivil toplum kuruluşlarında yer almıyor. Ne bileyim, fikirlerini paylaşmak için bir kitap yazmıyor. En basiti bir video bile çekmiyor. Peki o zaman her şeyin nasıl değişmesini bekliyoruz? Çaba göstereni bile sürekli linçleyerek neyin filizlenmesini umut ediyoruz? Ya adam bilim videosu çekiyor, altında onlarca kötü yorum. Okulda öğretmen çocuklarla dans ediyor, altında onlarca kötü yorum. Siyasetçi halk için iyi bir şey teklif ediyor, altında onlarca kötü yorum. Ama nerede şaklaban, palyaço, din taciri ve boş beleş tipin içeriği ya da lafları var, altında paso övgüler, takdirler, milyon izlenmeler filan. Yani daha burada bile bir birlik zihniyetine giremiyorsak, o binlerce yıldır planlarını sürdüren adamların kurduğu sistemi biz nasıl yıkacağız arkadaşlar? Ve ne yazık ki bu garip linç kültürü özellikle bizim ülkemizde çok yaygın. Atatürk'ümüz bile eğer bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun demiş. Bu söz dağlara taşlara yazılması gereken bir söz. İslam dünyasına bakıyorsunuz, Kur'an'da esamesi bile okunmayan bir Mehdi gelecek, bizi kurtaracak inancına girmişler. Bu esnada İslam dünyası harap olup gidiyor. Hristiyanlar aynı şekilde Mesih gelsin o düzeltir diyorlar. Bu esnada dinin içi tamamen boşaltılıyor. Halklara bakıyorsun, ah keşke Atatürk gelse diyorlar. Tibet'e bakıyorsun, bu da enkarne olacak, yine bizi kurtaracak diyor. Bunu diyenler de kaç bin yıldır diyorlar, varın siz düşünün. En eski Mesih anlatılarından birisi Zerdüştlerin Şahşant anlatısıdır ki o bile 3500 yıl önce yaşanmış. O gün de onu bekleyenler vardı. Şimdi 50. kuşak torunları da bekliyor. Daha da çok beklerler. İşte bu sebepten bir şey yapılacaksa insan önce sistemde olmayı öğrenecek. Sevsin ya da sevmesin gidip siyasete girecek. Yönetimde söz alacak. STK'lara girip güzel faydalı faaliyetlerde bulunacak. En basiti gidip bir hayvanı doyuracak, bir ağaç dikecek, bir çocuğu mutlu edecek. Hiç mi imkanı yok? Gidip bir yerde gönüllü olarak faaliyet gösterecek. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Ya ben ne kötü dünyaya geldim ya of demeden önce dünya tarihindeki aslında en refah dolu dönemde yaşadığını anlayarak bir uygulama yazacak. AI ile farklı bir şeyler yapacak. Ülkesine ve yanındakilere fayda sağlayacak. Bir e-kitap çıkaracak, bir video çekecek. Sosyal medyada bir tarafını gösterip geçmeden insanlara herhangi bir konuda bilgi verecek. İşte böyle bazı şeyler değişir. Belki dünya çapında değişmez, belki milyonlar peşinizden gelmez. Ama en azından ateşe bir damla su taşımış olursunuz. Ve o damlanın belki günün birinde bir barajı yıkıp yıkmayacağını da bilemezsiniz. O yüzden sadece yapın. İyi olan, içinizden gelen neyse günümüzün imkanlarını kullanıp yapın. Aman bir seçimler geçsin, aman şu ay bir geçsin demeyin. Sadece yapın. Tamam abi yapalım ama işin daha büyük çapta nihai değişimi nasıl olabilir? Onu da bilelim. Böyle güzel ütopik bir yönetim biçimi mevcut mu diyorsanız aslında yavaş yavaş mümkün olmaya başlamış bir sistem fikri mevcut. Ve bu fikrin bir adı da var. Venüs projesi. Jacques Fresco. Kiminiz adını daha önce duymuştur. Ama bence gereken önemi hiçbir zaman görememiş bir fütüristtir. 1916 doğumlu Fresco, büyük buhranı bizzat yaşamış bir isim olarak insanların marketler gıdayla doluyken açlıktan ölmesine tanık olduğunda sorunun kaynak yetersizliği değil, para bazlı ekonomi denilen arızalı sistem olduğunu fark eder. Kendi kendine yetişen bir endüstriyel tasarımcı ve sosyal mühendis olarak hayatını politikacıların çözemediği sorunları bilimle çözmeye adadı. Ve bunun neticesinde de zamanının çok ilerisinde bir fikir olarak Venüs projesinin detaylarını dünya ile paylaştı. Projenin kalbinde günümüz vahşi kapitalizmin ya da çürümüş diğer sistemlerden ayrı bir kavram olarak kaynak bazlı ekonomi olgusu yatar. Aslında kapitalizm ütopik şekilde düzenlense fena sistem değil. Ama işin içine elitlerin yönettiği bankacılık ve para sistemi girince toplumsal sınıflar uçurum gibi birbirinden ayrılıyor. Ve birileri milyar dolarlar içinde yüzerken birileri asgari ücret ile hayatta kalmaya çalışıyor. İşte Fresco bunu gördüğü için içinde paranın, kredinin ve takasın olmadığı bir düzenin hayalini kurar. Onun ideasında eşitliği ve dengeyi sağlayacak en büyük güç aslında bilim ve teknolojidir. Çok gelişmiş yapay zekalar kaynakları analiz ederek ihtiyaç sahiplerine dengeli şekilde dağıtır. Bütün büyük dataya erişimi olduğu için eş zamanlı olarak nerede nasıl üretim yapılmalı, kime ne kadar gönderilmeli hepsini hesaplar ve bu sayede başta gıda erişimi olmak üzere yokluk çeken halklar kurtarılır.
Şimdi bunu ütopik görenler olabilir. Ama şu bilgiyi vereyim. Biz herkesi kendimiz gibi sanıyoruz. Ama eğer tüm dünya sadece Amerika Birleşik Devletleri kadar tüketim yapsaydı, kaynakların yetmesi için 4 tane daha dünya gezegenine ihtiyacımız olurdu. Bu bilimsel bir veri. Adamlar o denli çılgın bir tüketim içindeler. Biz masum muyuz? Tabii ki değiliz. Haftada kaç sefer buzdolabınızdan aldığınız ama kullanmadığınız için çürüyen gıdaları atıyorsunuz? Evinizde kaç tane giymediğiniz elbise var? Diyorum ya, biz de masum değiliz. İşte bu sistem bunun önüne geçiyor. Gelişmiş ve entegre edilmiş endüstriyel makineler ile üretim otonom gerçekleşiyor. Ve o gün giyeceğiniz elbiseniz bile geri dönüştürülebilir materyaller ile o gün basılıyor. Yarın farklı mı tercih ettin? Dönüştür ve yeniden tasarlayıp yeniden giy. Şehirler benzin lobilerini zengin edecek arabalar için değil, insanlar için bu sistemle tasarlanıyor. Ulaşım her yere otonom olarak ücretsiz şekilde sağlanıyor. Çok gelişmiş bir metro ağı gibi düşünün. Yüksek verimli güneş enerjisi sayesinde enerji temiz elde ediliyor. Sistemin yürümesi için çalışan bütün iş gücü yapay zeka ve robotlar tarafından üstlenildiği için insan tamamen yaratıcı tarafına yönelip olması gerektiği gibi kendi yeteneklerini keşfediyor. Ve sistemde para olmadığı için rekabet, hırs ve çalışma köleliği bitmiş oluyor. Çünkü her şey otonom. Ben size bunun en basit halini anlattım. Detaylı halini sabit yoruma koyacağım linkten izleyebilirsiniz. Fresco zamanında bunu yapacak teknolojik altyapı yoktu. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde biz o seviyeye geleceğiz. İşte bu insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir model. Ve bu durumda ben ne yapabilirim diyorsanız bu sistemin bacaklarını kurabilirsiniz. Mesela kariyerinizi otonom sistem dizaynı üzerine kurup bu hayalin endüstriyel bölümüne katkı sağlayabilirsiniz. Hem de aynı zamanda bu sistemleri günümüz dünyasında satıp para kazanırsınız. İşin yazılım kısmını, altyapı kısmını, fikir kısmını bile bugünden oluşturmaya başlayıp yarınlar için bu projeyi mümkün kılabilirsiniz. İşte toplum bilinci budur. Günümüzde sistem bizi sadece kendimizi düşünmeye, kendimizi kurtarmaya itiyor. Bu tuzağa düşerseniz kaybettiğiniz sadece insanlığınız olmaz, özünüzü de yitirirsiniz. Sıcak bir günde susuz bir hayvana su vermeyen vicdansızlara dönüşürsünüz. Sırf sizin ülkenizde olmadı diye başka yerde bombalanıp okulunda ölen masum çocuklara üzülmeyen bir caniye dönüşürsünüz. Ve bir bakmışsınız günün birinde o son nefesi verirken içinizde sadece nefret, pişmanlık ve kullanılmışlık hissiyle bu dünyadan göçüp gidersiniz. İşte bu sebepten sistem ne olursa olsun, kaç bin yıldır döngü halinde olursa olsun, bilin ki o döngülerin tek suçu elitler değildi. Onların sistemine köle olmayı kabullenmiş koyun halklardı da. İnsanlık bugün tarihi boyunca hiç denk gelmediği bir eşikte duruyor. İlk kez bizim dışımızdaki işlerimizi yapacak bir robot ve bizden daha zeki olacak beynini yarattık. Ve bu eşik insanlığı tamamen değiştirecek. İşte burada bize düşen tam bu dönüşüm çağında bu teknolojiyi iyi bir gelecek için kullanmak. Onu geliştirmek, onu paylaşmak, onunla iyi işler yapmak. Dediğim gibi bu bir ağaç dikmek de olur, bu siyasete atılıp bu vizyonla bir parti kurmak da olur. Orası sizin tercihiniz. Ama bir şeyler değişsin istiyorsanız bu internette ya da orada burada büyük cümleler ile gaza gelmekle olmaz. Bu aksiyon almakla, kendinize inanmakla ve çabalamakla, yani kendinizin kurtarıcısı olmanızla olur. Ve kendini kurtarmış bir insan da dünyayı kurtarmaya başlayabilir. Kendinize inanın. Evet, umarım ay sonu sohbetimiz hoşunuza gitmiştir. Gerçekten hem Türkiye hem de dünyada insanların artık çökmek üzere olan bu sistem altında ezildiğine, bir de üstüne kendi içlerinde karanlık düşüncelere odaklanıp soğuduklarını görmek beni üzüyor. Bu sebepten bugün bu konuyu konuşmak istedim. Umarım biraz da olsa faydam dokunmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.